Ailesini kalleşçe öldürenlerden sırayla intikamını alan kurtların bebeklikten alıp büyüttüğü ve yenilmez Hun Türk'ü Altar'ın oğlu Tarkan, çizgi romanları ve Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı filmleriyle çoğumuzun bildiği kahramandır. Avrupa Hun İmparatoru Atilla'nın talimatları ile Çin'den İskandinavya topraklarına, Roma'dan Bizans'a kadar ayak basmadığı coğrafya kalmayan ve yiğitliği ile düşmanlarını dize getiren Tarkan, gerçekten tarihte yaşamış bir kahraman mı? Daha çok filmleriyle tanıdığımız Hun Türklerinin yenilmez büyük savaşçısı Tarkan, neredeyse her silahı iyi derecede kullanabilen, en zor koşullarda bile pes etmeyen, hedefinden hiçbir zaman ayrılmayan ve manipülasyona gelmeyen cesur bir Hun Türküdür. Onun ailesinden biri olan Kurt hiç yanından ayrılmaz. İlk filminde ailesini haince öldüren Alan Kralı Kostok ve beraberindekileri öldürüp intikamını aldıktan sonra diğer filmlerde Tanrı'nın kırbacı lakaplı Hun İmparatoru Atilla'nın fedaisi olarak karşımıza çıkmıştır. İyilerin yanında yer alan, kötüleri ise kılıcı ile doğrayan Tarkan, filmlerde ve çizgi romanlarda pek çok masumun hayatını kurtarır. Tarkan karakteri 1967 yılında Türk çizgi romancı ve karikatürist Sezgin Burak tarafından oluşturulmuştur. Zaten Tarkan ile ilgili telif hakları kendisinde bulunmaktaydı. İlk etapta çizgi roman şeklinde yayınlanan Tarkan, daha sonra filmi çekilerek büyük sükse yapmış ve oldukça tanınmasını sağlamıştır. Sinematik olarak bakılırsak Tarkan oldukça özgün bir karakterdir. Günümüze göre kurgu ve efekt açısından gülünç sahneler içerse de döneminin ilerisinde ve bugün bile keyifle izlenebilecek bir film serisidir. Tarkan filmlerinde bugün dahi bulunmayan kültürel ve tarihsel derinlik bulunmaktadır. Avrupa'nın mitolojik ögelerinin yer aldığı Tarkan serisi, bu yönüyle diğer tarihsel Yeşilçam filmlerinden bir adım öne çıkmaktadır. Tarkan, 5 adet kült bir film serisi olup Türk sineması açısından döneminin ilerisinde olduğu ortadadır. Tarkan'ın düşmanları genelde Avrupa kökenlidir. Filmlerde Avrupa tarihinden izler sıklıkla görülür. Roma'da gladyatör dövüşleri, Viking barbarlıkları ve Bizans'ın oyunları ilk filmden sonra görülmeye başlamaktadır. İlk Tarkan filmi aynı isimle çıkmış, ardından Tarkan Gümüş Eğer, Tarkan Viking Kanı, Tarkan Altın Madalyon ve Tarkan Güçlü Kahraman filmleri takip etmiştir. Tüm seriler büyük bir ilgi görmüştür ve görmeye devam etmektedir. İlk 3 filmde senaryoda çizgi romana sadık kalınırken son 2 filmde çizgi romandan farklı gidilmiştir. Filmlerde Tarkan'ın başlıca düşmanları, başta ailesini öldüren hain Kostok, abisini yoldan çıkaran büyücü Gosha, Vandal kralı Genserico, Çinli Wang Yu, Roma'da gladyatör köle Combo, Viking Toro ve Ahtapot'tur. Bugün komik gelse de efsane bir özgün karakter olan Vikinglerin canavarı olan Ahtapot o dönem için efsane olmuştur. Replikleriyle sinema efsanesi olan Tarkan serisinin bazı sahneleri çıplaklık içerdiği için kırpılmıştır. Sezgin Burak İtalya'da bulunduğu dönemde Tarkan karakterinin ilhamını tamamlamış ve İtalya'da tarihi mekanlarda ve kütüphanelerde yaptığı incelemelerde Hun Türklerinin İtalya'da tarihsel olarak vurduğu damga ve izleri gözlemlemiştir. Avrupa Hun İmparatoru Atilla ordusu ile birlikte Roma'yı kuşatmış ve Papa'nın Atilla'nın ayağına gelip diz çökmesiyle kuşatma kaldırılarak Roma ve kilise yıkılmaktan kurtulmuştur. Hun Türklerinin Avrupa için inkar edilemez bir güç olduğundan yola çıkarak karakterini oluşturmuş ve Tarkan karakteri aynı türeyiş, Bozkurt Destanı'ndaki Türk çocuğu gibi kurtlar tarafından büyütülmüştür. Büyük ihtimalle Tarkan filmi ve karakterinin meşhur olması sebebiyle olacak, ünlü Fransız Türkolog ve tarihçi Jean-Paul Roux Tarkan'ın gerçekten yaşamış bir Türk fedaisi olduğunu söylemiştir. Jean-Paul Roux'a göre milattan sonra 500'lü yılların sonuna doğru dünyada 3 büyük güç, Çin, Sasani ve Bizans bulunmaktaydı. Türkler de 4. büyük güç olarak tarih sayfalarında yer almaya başlıyorlardı. Bu dönemde Göktürk Devleti Kağan'ı İstemi Kağan, Sasani Devleti ile sorun yaşıyor. Bunun akabinde sanılanın aksine Bizans ile iyi ilişkiler içerisindeydi. Sasani tehlikesine karşı müttefiklik amacı ile Bizans ile iletişime geçmiş
Ve işte Tarkan bu iletişimin kaynağı olmuştur. Tarihte Tarkan'ın İstemi Kağan ile Bizans arasında elçilik yaptığı Jean-Paul Roux tarafından öne sürülmüş ve gerçekten yaşadığı ile ilgili kaynak olmuştur. Tarihte Tarkan yaşamış olsa dahi Sezgin Burak tarafından oluşturulan Tarkan, yani ailesi öldürülen ve Atilla'nın fedaisi olan bir Tarkan ile aynı değildir. Zaten Sezgin Burak İtalya'da Türk izlerinden yola çıkarak güçlü bir Türk savaşçısı, Hun Türk'ü olduğunu her fırsatta vurgulayan karakteri oluşturmuş, ona Tatar kanı kelimelerinden yola çıkarak Tarkan ismini verdiğini belirtmiştir. Ayrıca tarihsel kaynaklara bakıldığında da Rux'un yaşamış olduğunu söylediği Tarkan ile Atilla aynı dönemde yaşamamış olup Atilla'nın bilinen Tarkan isminde bir fedaisi yoktur. Zaten Atilla dönemi ile ilgili kaynakların çoğu Avrupa eserlerine dayanmaktadır. Tüm bunlardan Altar'ın oğlu, Tarkan'ın tarihsel olarak yaşamadığı, kurgulanmış bir karakter olduğu ve bazı gerçek tarihsel karakterler ve Avrupa mitolojileri ile birleştirildiği sonucu çıksa da, Türk savaşçılarının tarih boyu yaptığı kahramanlıklar ve cesaretleri reddedilemez bir gerçek olduğu ortadadır. Tarkan, kurgusal bir karakter olsa da, tarihin işlenişi açısından gerçek tarihi özellikler, mitolojiler ve karakterler barındırır. Filmde Tarkan'ın fedaisi olduğu Hun hükümdarı Atilla gerçekten yaşamış ve Roma'ya diz çöktürmüştür. Mars'ın kılıcını Tarkan'dan önce bulmaya çalışan Genserico da gerçekten 389 ve 477 yılları arasında yaşamış olan Vandal ve Alan kralıdır. Döneminde Batı Roma İmparatorluğu'na bela olmuştur. Ayrıca Mars'ın kılıcı da Macar savaş tanrısı Hadur'dan gelmekte ve Atilla'nın taşıdığına inanılan bir kılıç efsanesidir. Dahası Tarkan'ın düşmanlarından Valentinianus gerçekten yaşamış olan 425 ve 455 yılları arasındaki Batı Roma İmparatorudur. Filmde Tarkan'dan etkilenen Eudoxia da gerçekten Valentinianus'un karısıdır. Tarkan kelimesi tarihsel olarak bakıldığında Altayca tar kökünden türemiş ve germek, yaymak anlamına gelmiştir. Eş anlamlısı saldırmaktır. Etimolojik olarak Tarkan sözcüğü ve Türk sözcüğünün bağlantılı olduğu ileri sürülür. Tarkan sözcüğü isimdir, ayrıca eski Türklerde önemli bir rütbedir. Eş anlamlı olarak demir ustası anlamına da gelir. Tarkan Türk devletleri için general anlamı taşır. Öyle önemli bir rütbedir ki vergiden muaf tutulur Tarkanlar. Eski Türkler ve Moğol halklarında yüksek dereceli subay olan Tarkan, ayrıca halk arasında saygı duyulan kişilerdir. Tarhan, Dargan, Darkan ve Targan olarak da geçmektedir.